Merhaba arkadaşlar. Bu derste VeryPDF Editor isimli programın debug ve analizini yapıp reverse yöntemiyle programın işleyiş biçimini ve fonksiyonel akışlarını inceleyip lisans algoritmasını çözmeye çalışıp anahtar oluşturmaya yarayan test bir program hazırlayacağız. Öncelikle programı bu web sitesinden son sürümünü indirelim. Ve programı normal bir şekilde kuralım. Sonrasında programı kısa yolundan çalıştıralım. Bu program ne işe yarıyor? PDF dosyalarını görüntülemek, düzenlemek ve açıklama eklemek için yararlı bir yazılımdır. Programı ilk açtığımızda hata mesajı, anahtar isteyen bölüm, deneme sürümü olduğunu belirten metinli uyarıları kontrol ediyoruz. Programı ilk açtığımızda bizden isim, e-posta ve anahtar girmemizi isteyen bir ekran geliyor. Yanlış bir anahtar girdiğimizde bize hata mesajını gösteriyor. Try deyip programı açtığımızda hakkında bölümünde yine trial deneme sürümü yazdığını görüyoruz. Şimdi programın kurulu olduğu dizine gidelim. Ve ana dosyasını D ile açalım. .32 bitlik C++ ile derlenmiş bir yazılım, herhangi bir koruması yok. Bu derste farklı bir yöntem kullanalım. Programı ilk açtığımızda bir neg ekranı geliyor ve bizden isim, e-posta ve bir anahtar girmemizi istiyor. Bizim bu ekranda girilen değerlerin hangi kontrolleri ve hangi verileri sağladığını analiz etmeliyiz. Yani kullanıcı tarafından girilen değerlerin yazılımdaki lisans doğrulama noktasına nasıl aktarıldığını bilmeliyiz. Bunu yazılımın anahtar girilen kullanıcı arayüzü yani bu user interface ile yazılım lisans algoritması yani backend arasındaki veri akışını gözlemleyerek anlayabiliriz. Bu türden akışları nasıl çalıştığını çözmede Windows'un bu API'si faydalıdır. Kullanıcıların program arayüzünden girdiği metinleri yakalamak için getDialogItem text A Windows API'sine bir breakpoint eklemeliyiz. Şimdi 32 bit debugger'ı çalıştıralım. Ve programın kurulu olduğu dizine gidip ana dosyasını açalım. Sonrasında aşağıdaki komut satırından Windows API'sine breakpoint eklemek için bp yazıp Windows API'sini yazalım. Ve Enter dediğimizde alt bölümde kesme noktası yani breakpoint ayarlandı mesajını görüyoruz. Şimdi F9 ile programı çalıştıralım. Ve herhangi bir değer girip tamam diyelim. Debug ekranına döndüğümüzde Windows API fonksiyonunda breakpoint noktasında durduğunu görüyoruz. Sonrasında F8 ile satır satır ilerleyelim. Bu geldiğimiz bölümde yorum kısımlarında
rastgele girdiğimiz anahtar ve onay mesajının yer aldığı parametreleri görüyoruz. Ayrıca yine bu satırdaki call çağrısından sonra test EX bölümünde bir karşılaştırma ve karşılaştırmadan sonra bir atlama satırının olduğunu görüyoruz. Bu atlama satırı onay mesajını atlayıp hata mesajının olduğu bölüme doğru gidiyor. Şimdi bu satıra bir breakpoint ekleyelim ve F8'de bir satır aşağı inip bu call çağrısını incelemek amacıyla F7 ile fonksiyon içerisine girelim. Yani bu geldiğimiz fonksiyon lisans algoritmasının yer aldığı bölümdür. Bu fonksiyondan sonra program bize onay mesajını veya hata mesajını gösterecek. Şimdi F8 ile satır satır ilerleyelim. Bu satır üzerine geldiğimizde buradaki ASCII değeri bizim rastgele girdiğimiz anahtar değerini tutuyor. Bu satır ilk karakter değerini ayarlıyor. Bu satır üzerindeyken alt açıklama kısmında 1 yazdığını görüyoruz. F8 ile bir satır daha inelim. Bu satır ise ASCII'de tutulan kayıt anahtarının ikinci karakterini alıyor. Bu satır üzerindeyken yine alt açıklama kısmında girdiğimiz kayıt anahtarının ikinci karakterinin yer aldığını görüyoruz. Yani 2. F8 ile devam edelim. Bu satır ASCII'de tutulan kayıt anahtarının 15. karakterini alıyor. Bu satır üzerindeyken alt açıklama kısmında girdiğimiz kayıt anahtarının 15. karakterini görmemiz gerekir. Fakat 15 karakter anahtar girmediğimiz için 0 değerini yazmış. F8 ile bir satır daha inelim. Bu satırda AL kaydının değerini aktarıyor. F8 ile devam edelim. Bu satırda CL kaydının değerini aktarıyor. F8 ile devam edelim. Bu satır ASCII'de tutulan kayıt anahtarının 16. karakterini ayarlıyor. Bu satır üzerindeyken alt açıklama kısmında girdiğimiz kayıt anahtarının 16. karakterini görmemiz gerekir. Fakat 16 karakter girmediğimiz için 0 değerini yazmış. F8 ile bir satır inelim. Ve bu satır üzerine geldiğimizde girilen kayıt anahtarının uzunluğunun en az 16 karakter olması gerektiği sonucuna varıyoruz. F8 ile ilerleyelim. Bu satır ASCII kaydının yani ASCII'de tutulan anahtarın 3. karakterini ayarlıyor. F8 ile ilerleyelim. Bu satırdaki yani CMP-AL 34 bu satır AL kaydını 34 ile karşılaştırıyor. Bu satıra bir breakpoint ekleyelim. Ve ayrıca bu satır üzerindeyken açıklama kısmında girdiğimiz anahtarın 3. karakterini gösteriyor. Ve bir alt satırdaki açıklama kısmında ise 34'ün hex değerinin 4 olduğunu gösteriyor. Yani lisans anahtarının 3. karakterinin sabit 4 olması gerekiyor. Şimdi 16 karakterlik bir anahtar girelim ve 3. karakterini de 4 yapalım. Program arayüzüne dönelim. ...16 karakter ve 3. karakterini de 4 yapalım ve tamam diyelim. Sonrasında F9 ile son breakpoint satırına gidelim. Gördüğünüz gibi artık alt açıklama kısmında gösterdiği karakter anahtarın 3. karakteridir. F8 ile ilerleyelim. Bu atlama satırı artık pasif duruma geldi. F8 ile devam edelim. Bu call çağrısında anahtarın son karakterinin değerini
metinden sayısal değere dönüştürüyor. F8 ile ilerleyelim. Burada EX değerini EDI register'ına aktarıyor. F8 ile ilerleyelim. Bu kol çağrısında anahtarın ilk karakterini metinden sayısal bir değere dönüştürüyor. F8 ile devam edelim. Bu satıra geldiğimizde EX'in bir değerini aldığını görüyoruz. Burada program değerleri topluyor. Yani girdiğimiz anahtarın ilk ve son karakter değerlerini topluyor. F8 ile devam edelim. Bu satıra geldiğimizde toplamı, yani burada yapmış olduğu toplamı burada 10 ile karşılaştırıyor. Alt açıklama kısmında EDI değerinin 7 olduğunu görüyoruz. Yani anahtarın ilk karakteri 1 ve son karakteri 6 girdiğimiz için 1 ve 6 girdiğimiz için EDI değerinin 7 olarak gösteriyor. Şimdi buradaki CMP satırına bir breakpoint ekleyelim. Burada girilen anahtarın ilk ve son karakterlerinin toplamını 10 olacak şekilde düzenlemeliyiz. Şimdi program arayüzüne dönelim. Program arayüzüne girdiğimiz 16 karakterlik anahtarın son karakteri zaten 6. İlk karakterini de 4 yapalım. Böylece toplamı 10 olacak. Tamam diyelim. Son breakpoint satırına gidelim. Şimdi F8 ile satır satır ilerleyelim. Bu satır üzerine geldiğimizde EX değerinin 6 olduğunu görüyoruz. F8 ile devam edelim. Bu satır üzerine geldiğimizde alt açıklama kısmında artık EDI değerinin 6 ve EX değerinin 4 olduğunu görüyoruz. F8 ile devam edelim. Artık bu satır üzerine geldiğimizde CMP EDI A satırına geldiğimizde EDI register'ının A değerini aldığını görüyoruz. Yani 10. F8 ile devam edelim. Artık bu satır pasif duruma geldi ve atlama gerçekleşmeyecek. F8 ile devam edelim. Bu kol çağrısı da yine metni sayısal değere dönüştürüyor. F8 ile devam edelim. Burada EX değerini EDI register'ına aktarıyor. Ayrıca burada EX girdiğimiz anahtarın sondan bir önceki, yani 15. karakterin değerini tutuyor. F8 ile devam edelim. Bu satır üzerine geldiğimizde yine iki değeri topluyor. Aynı zamanda bu sefer EX girdiğimiz anahtarın ikinci karakterinin değerini tutuyor. F8 ile devam edelim. Bu satırda toplamı, yani yukarıda EDI ile EX değerinin toplamı olan 7'yi A ile, yani 10 ile karşılaştırıyor. Bizim burada yine anahtarın ikinci ve 15. karakterlerinin toplamını 10 olacak şekilde düzenlemeliyiz. Şimdi bu satıra bir breakpoint ekleyelim ve yine program arayüzüne dönelim. Girdiğimiz anahtarın ikinci karakterini 5 yapalım. Sondan ikinci karakter de zaten 5 olduğu için toplamları 10 oldu. Yani A. Şimdi tamam diyelim. Ve debugger ekranından son breakpoint satırına gidelim. Artık bu satıra geldiğimizde alt açıklama kısmında EDI değerinin A olduğunu görüyoruz. Yani 10. F8 ile devam edelim. Bu satıra geldiğimizde artık atlamayacağını, pasif hale geldiğini belirtiyor. F8 ile devam edelim.
Burada girdiğimiz anahtarın 4. karakterini 31 değeriyle karşılaştırıyor. 31 değerinin ASCII karşılığı 1'dir. Girdiğimiz anahtarın 4. karakterini 1 yapalım. Böylece alt satırdaki atlama da gerçekleşmeyecek. Bu satıra bir breakpoint ekleyelim. Program arayüzüne gidip dördüncü karakteri 1 yapalım. Tamam diyelim. Ve son breakpoint satırına gidelim. F8 ile devam edelim. Ve artık buradaki atlama satırının da pasif olduğunu, atlamayacağını görüyoruz. F8 ile devam edelim. Bu satıra girdiğimiz anahtarın 6. karakterini CL kaydına aktarıyor. F8'e devam edelim. Bu satırda ise girdiğimiz anahtarın CL kaydına aktardığı 6. karakterini 41 ile karşılaştırıyor. 41 değerinin ASCII karşılığı büyük A'dır. Yani girdiğimiz anahtarın 6. karakteri de büyük A olmalı. Şimdi bu satıra bir breakpoint ekleyelim. Yani girdiğimiz anahtarın 6. karakterini A yapmak amacıyla şimdi program arayüzüne gidelim. Girdiğimiz anahtarın 6. karakterini A yapalım ve tamam diyelim. Debugger'dan son breakpoint satırına gidelim. F8 ile ilerleyelim. Bu satıra geldiğimizde alt açıklama kısmında AL değerinin 0 olduğunu görüyoruz. Yani karşılaştırma sonucu doğru. F8 ile devam edelim. Bu satır üzerindeyken EX değerinde AL'nin 1 olduğunu görüyoruz. F8 ile ilerleyelim. Ve bu satıra geldiğimizde onay mesajının üzerinde yer alan atlama satırının artık pasifleştiğini görüyoruz. Ve lisans algoritmasının bu şekilde sonuna geldik. F9 tuşlayalım ve sonucu görelim. Gördüğünüz gibi onay mesajını aldık. Artık hakkında bölümünde lisansın kayıtlı olduğu isim ve e-posta bilgisi yer alıyor. Bu şekilde programın lisans algoritmasını çözmüş olduk. Şimdi anahtar oluşturan programı oluşturmadan önce yaptığımız analizi gözden geçirelim. Lisans anahtarı algoritması şu şekilde: 16 karakter uzunluğunda. 3. karakter 4 olmalı. 4. karakter 1 olmalı. 6. karakter A olmalı. 1. ve 16. karakter toplamı 10 olmalı. 2. ve 15. karakter toplamı 10 olmalı. Ayrıca lisans kaydını yaparken girdiğimiz isim ve e-postayı doğrulamadığını, yani kayıt anahtarının isim ve e-posta ile bağlantılı olmadığını gördük. Böylece oluşturacağımız anahtarı herhangi bir isim ve e-posta için kullanabiliriz. Şimdi bu yazılım için anahtar oluşturan bir program hazırlamaya başlayalım.
Program kayıtlı hale geldiği için önce lisans dosyasını silelim. Programın kullandığı anahtar algoritmasını çözdükten sonra aynı algoritmayı herhangi bir başka dilde hazırlayabilirsiniz. Daha kolay anlaşılması amacıyla biz C# dilinde hazırladık. .NET ortamında hazırladığımız şablon üzerinde bunu görelim. Buradaki form üzerindeki giriş alanlarını ve butonları kolayca ekleyip sonrasında kod bölümünden düzenleyebilirsiniz. Şimdi bu kodu açıklayalım. Öncelikle programda rastgele sayı üretmek için tek bir read-only olan bir nesne oluşturuyoruz. Sonrasında pencere üzerinde oluştur butonuna tıklanınca çalışan bir olay, event metodu yazıyoruz. Burada generate serial metodunu çağırarak yeni bir anahtar oluşturuyoruz. Üretilen anahtarı form üzerindeki txt serial adlı metin kutusuna yazıyoruz. Burada 16 karakterlik bir char dizisi oluşturuyoruz. Sonrasında bu kısımda dizinin her bir karakterine rastgele 0 ile 9 arasında rakam yerleştiriyoruz. 0 dahil fakat 10 hariç. Sonrasında 0 sayı ile ASCII karakterlerine dönüştürüyoruz. Bunlar zaten bizim değişmeyen sabit karakterlerimiz. 3. karakter 4, 4. karakter 1, 6. karakter A. İndeksler sıfırdan başladığı için sırayla 2, 3, 5 şeklindedir. Bu kısımda 1. ve 16. karakterlerin toplamını 10 yapıyoruz. Bu kısımda 2. ve 15. karakterlerin toplamını 10 yapıyoruz. Ardından bu kısımda char dizisini bir string haline getiriyoruz. Sonuç 16 karakterlik bir anahtar şeklinde yazdırılıyor. Bu kısımda ise karakterleri sayıya çevirip toplamlarını hesaplıyoruz. Burada eğer toplam 10'dan büyükse fazla kısmı çıkararak dengeyi sağlıyoruz. Eğer toplam 10'dan küçükse eksik kısmı ekleyerek tamamlıyoruz. Buradaki clamp digit fonksiyonu rakamın 0 ile 9 arasında kalmasını bize garantiliyor. Bu kısımda ise sayısal değerleri tekrar karaktere çevirip dizideki yerlere yazdırıyoruz. Bu bölümde eğer karakter bir rakamsa 0-9 arasında bunu sayıya dönüştürüyoruz. Eğer değilse örneğin A gibi bir değerse 0'a döndürüyor. Bu kısım sadece bu şekildeki hataları önlemek amacıyladır. Bu bölümde ise rakam değerinin 0 ile 9 arasında kalmasını sağlıyoruz. Örneğin eksi 2 ise 0 olur, 12 ise 9 olur. Şimdi derleme işlemini yapalım. Derleme işlemi tamamlandı. Kapatalım. Şimdi projenin olduğu bölümdeki bin debug klasöründeki derlediğimiz exe'yi çalıştıralım. Ve anahtar
oluştur diyelim. Bu oluşturulan anahtarı kopyalayıp program arayüzünde kayıt işlemini gerçekleştirelim. Kopyaladığımız anahtarı yapıştıralım ve tamam diyelim. Ve gördüğünüz gibi oluşturulan anahtarı kabul etti. Bu şekilde hem yazılımın lisans algoritmasını çözdük hem de yazılım için anahtar oluşturan bir program yazmış olduk. Bu şekilde programlar için anahtar oluşturan uygulamalar hazırlamak sadece bir program değil, aynı zamanda retro reverse kültürünün teknik ustalığının birleştiği bir alandır. Çünkü çoğu yazılımcı için kırılması zor bir algoritmayı çözmek zeka ve ustalık oyunu gibidir. Artık programı açtığımızda açılışta gelen bir kayıt ol ekranı, arayüzünde herhangi bir deneme sürümü yazısı veya kayıtsız olduğuna dair bir metin veya ibare yok. Bu şekilde reverse yöntemiyle programı kullanılabilecek hale getirmiş olduk. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca bir sonraki derste hangi programların reverse ve analizinin yapılmasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla paylaşım için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bu ders bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.